Başlıyorum. 3, 2, 1. Let's go! Başlar. Peki. Neyle başlayalım arkadaşlar? İnci ile başlayalım. Sürpriz. Geçen şeyi izliyordum. Böyle kayıtlarını izliyordum. İnci şu an Türkiye'de çok popüler biliyorsunuz. Neredeyse bütün radyolarda sürekli parçaları çalıyor. Ve kendisi kendi parçalarını da aranje ediyor bildiğim kadarıyla. Yani sadece beste yapmakla kalmayıp aynı parçaları aranje ediyor. Ve aslında İnci bir TikTok fenomeni aynı zamanda. Doğru mu Özgün söylediklerim? Yani TikTok sayesinde çok popüler olan bir şarkıcı. Ama öncesinde de onu ilk gördüğümüz yer Vodafone Free Zone yarışmasıydı. Bir de orada var değil mi? Başarısıyla ismini duyurdu. İşte New York'ta caz yaparken bir anda TikTok'ta patladı. İnci Vodafone diyelim bakalım. Önce oradan başlayalım o zaman. Son ses İnci Gürün Valeri söylüyor. Hadi onu mu dinleyelim önce? Bu ama kayıt değil. Ve video göndermek istedim. Sonra hatta yarışmayı unuttum. Telefon gelince çok heyecanlandım. Hemen uçak biletimi değiştirip buraya geldim. Müzik hayatıma devam ediyorum ama fen okuyorum. Single çıkartma fikri benim için gerçekten çok büyük ve çok heyecanlandırıcı bir fikir. Daha hani hala lisedeyken böyle bir şansa eğer sahip olabilirsem çok çok güzel olur. Desteğinizi bekliyorum. Herhalde benzer hayallere sahip Türkiye'de onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Bunun tarihi 5 yıl önce. Yani bu 5 yıl zarfında İnci herhalde birçok yol denemiş. En sonunda da TikTok'ta kendini bulmuş diyebiliriz. Değil mi yani? Özellikle yani mesele sadece şarkı yapma aşamaları değil. Çünkü bunları yapıyorsunuz da bunu nasıl tanıtacaksınız da TikTok'u bulmuş. Benim gördüğüm o. Sesini kullandığı net bir yer var aslında. Keskin, parlak, yani alternatifsiz bir renkte söylüyor aslında. Hani düz, net. Hani tuttuğu yerlere bakarız. Tabii bu bayağı 5 yıl önceki bir kaydı dinliyoruz şu anda. Tiz notları çok daha parlak. Bu arada bayağı gürültülü çalan bir orkestra var arkada. Ona rağmen aslında son derece temiz entonasyonu var. Ses hacmi çok büyük değil. Dar bir ses hacmi var. Çok net, keskin tuttuğu sesi bir yer var. Biraz burun arkası da diyebiliriz. Nazal değil ama yani tam böyle ön bölgeye yakın, keskin, net bir yer. Bu hiç değişmiyor. En alt sesten en yukarıya kadar aynı şekilde kullanıyor. Kafa sesleri tatlı. Entonasyonu çok iyi ama. Baştan sona. Dedim ya, bu gürültü içinde hiç kaybolmadı. Hafif olacak o kadar. Ama tabii ki İncil'i Valeri ile tanımıyorsunuz yani. Süreç böyle işlemiyor. Hiçbir zaman da işlemez. Mutlaka bir fark gerekiyor. Kişiyi öne çıkaracak. Başka bir şey.
Yani evet, coverlar güzel ama coverlarla bir şekilde çok fazla parlama şansınız olmuyor. Çok ultra bir şey söylemiyorsunuz ki o da çok ultra bir şey söylemiyor aslında. Güzel şarkı söylüyor, enerjisi güzel ama bunun bir üstüne çıkaran şeyler tabii ki başka şeyler. Neler? Kendi ürettiği şeyler olmuş yıllar içinde. Başka acaba dinleyebileceğimiz o dönemlere ait neler var Özgün? İnci Gün'ün Je veux söylemiş mesela. O aynı yarışma tahmin ediyorum. Bu sefer çok daha iyi bir ortam var bu arada. 2 tane monitör var. Kendini çok daha iyi duyduğunu söyleyebiliriz. Belki daha öncesinde de vardı ama yani çok daha gürültülü geliyordu her şey. Bu sefer daha iyi toplanmış sanki. Süssüz bir okuyuşu var. Kesinlikle. Sade bir okuyuşu var. Şarkıyı doğru söylüyor, temiz söylüyor ve sürekli enerjisini koyuyor. Bunun ötesinde bir şey yok tabii ki. Ya çünkü parçanın orijinal okuyucusundan dinlediğiniz zaman başka bir ruhu da var. Onun ötesinde İnci'nin sade, net, temiz, parlak rengiyle okuduğu bir stili var. Ama tabii güzel bir müzik kulağı var. Ondan net söyleyebiliriz yani. Yani ilk parçada da öyleydi, burada da öyle. Entonasyon hep temiz, hep temiz. Aynı yerde bir de Chandelier söylemiş. Ona da bakalım. Yay! Bakmak iyidir. Sizin oylarınız sayesinde geldim. O yüzden Pesler yutuldu. Biraz gidiyor değil mi? Çünkü alt renklerinden çok hep tuttuğu tek bir bölge var sesinde. Ki bu bölgeyi de iyi kullanıyor. Her şekilde iyi kullanıyor ama bu alt bölgeler pek çalışılmış demeyeyim değil mi ama pek böyle henüz önde değil ve net duyulmuyor. Yani baskın değil daha doğrusu yani. Mesela İnci'yi dinlediğiniz zaman çok alt seslerinin kuvvetli olduğunu söyleyemezsiniz. Ki mesela bir soprano renk alt seslerini geliştirmek için çok çalışabilir. Çok iyi koyu renkleri olan alt seslerini de net geliştirmiş sopranolar duyarsınız. Ben her zaman şöyle söylerim. Şarkıcı her bölgesinde pes tonlarında, orta tonlarında, tiz tonlarında ne kadar genişleyebiliyorsa, ne kadar hacim kazandırabiliyorsa o kadar iyi şarkıcı oluyor. Yoksa belli bir bölgeye hapsoluyor hayatı boyunca. Pesler yok. Yukarıya doğru alıyor. Zaten melodiyi yukarıya doğru çekti en sonunda. Sonra bir bölüm daha var. Evet, daha soft bir rengi var. Şimdi bu bölgelerde bastırmak yerine daha geri çekti. Tamamen kafa sesine geçti. Yani aslında kullandığı tam ses aralığı dar burada gördüğünüz gibi. Bu parçanın orijinalinde ki zaten Chandelier gerçekten kolay bir şarkı değil. Çünkü sürekli vokalisti tam ses çalıştıran yani mix voice çalıştıran yabancıların tabiriyle ama bizde tam ses denen sürekli o stilde yukarıya kadar kullandığınız hep sıkı durmanız gereken bir şey. Öyle olmadı mı da tam çıkmıyor tabii. Zayıf gösteriyor. Peki İnci'nin geçen yeni bir performansı Belly Dancing Concert Live 2024. Aradan 5 sene sonra ne durumda?
Bir bakalım. Bu bir canlı performans değil işte o nedenle. Yani kendi vokali alttan geliyor. Ben bunu en çok şeyde fark etmiştim. O Ses Türkiye'nin bir kaydını atmıştın. Şimdi. Duyuyorsunuz değil mi? Şimdi burada tamamen canlı söylemiş çocuklar. Tamamen. Şunu ben şuradan çıkartayım. Şöyle ortalayayım da rahat görün. Özgün Çekirdek sesin geliyor. Hazır mıyız? Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın, göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Tom Pes. Yok gibi. Şimdi şundan bahsetmek için sadece bunu açtım. Bu kaydı göstermeyi istedim. Şimdi daha önceki yıllarda 5 yıl önce özellikle alt tonlarını kullanırken tam bulamadığım bir yer vardı. Fakat tabii ki teknolojiyle beraber işler birazcık çözülmüş. Yani iyi bir kondenser mikrofon, konuşma tonunda çok iyi yapan bir kayıt teknolojisi alt sesleri temiz temiz gösteriyor. Böylece artık bir süre sonra ki bence bu herhalde O Ses Türkiye yayını onun içinde bir fikir olmuştur. Çünkü canlıda bu ses çıkmamış. En sonunda canlı performansı yerine alttan gerçek kaydedilmiş halini açıp üzerine söylüyor. Sonra nakaratta ne oluyor? So it's getting high. Tiz sese de çıkmıyor burada. Bu sesle hiçbir zaman söylemiyor. O çift sesini alttan yapıyor. Yani benim zevk almadığım şeyi açık söylemek istiyorum size. Şimdi burada bir sürü telefon görüyorsunuz. Bu telefonlar neyi çekiyorlar şu anda? Sadece şunu çekiyorlar. Maalesef geldiğimiz noktanın en kötü tarafı da bu. İnci'yi çekiyorlar. İnci ile aynı ortamda bulunmayı çekiyorlar. Ben İnci'nin konserindeyim'i çekiyorlar. Ve bunu sosyal medyada yayınlanıyorlar. Yani maalesef ki özellikle sosyal medyada büyüyen sesler, tanınan kişilikler, üne kavuşan insanların gidişatı da öyle oluyor. Yani her aşamada sadece cep telefonuyla çekilip paylaşılan, yani izleyicisi de müzik dinlemeye gelmiyor gibi yani. Burada bir kaotik durum var. Yani bu her zaman başımıza gelecek şeylerden biri. Eğer ortada tam olarak bir canlı performans görüyor. Çünkü bunu çekiyor yani. Kendi sesine tierce yapan, alttan pesten tierce yapan bir şey. Ve hani bunun ötesinde bir şey olma şansı olmadığını görebiliyoruz zaten. İnci'nin sesi kötü olduğu için değil, yeteneksiz olduğu için değil, yapamadığı için de değil. Format böyle. Yani müzik formatı böyle. Ve bu sadece burada da değil. İnci'ye özel bir şey değil. Biz ne rapçilerin ne performanslarını da aynı şekilde eleştiriyoruz. Canlı hiçbir şey söylemiyorlar. Gittikçe yani sadece stüdyo performanslarıyla iyi çıkmış şeyler canlıya eğer taşınamıyorsa o zaman bir ikilem başlıyor işte insan hayatında. Ve bu gittikçe şeye dönüyor. Yani stüdyo müzisyenliğine doğru dönüşüyor. Bu başarısızlık değil tabii ki. Sonuçta ne yaparsanız yapacağınız her şey beğeniliyorsa bitmiştir. Yani müziğin iyisi kötüsü olarak da tartışmıyorum. Ama ben izleyici davranışını kötü etkilediği için beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum şahsen. Benim hoşuma gitmiyor bu şekilde bir yolculuk. Çünkü bu şekilde yolculukta hafif bir popülerlik düşüşü sizi izlemeyecek ve sizi çekmeyecek insanlara dönüşecek. Yani bu çok zor bir şey. Bu sadece
herhangi bir şarkıcının, İnci bir de çok genç bir şarkıcı yani. Hani önünde kariyeri çok daha uzun ve eminim ki çok daha başarılı olabilecek bir yapıya sahip. Ama hani şu anki kısa bir mercek, sadece bu parça üzerinden baktığım zaman böyle bir şey görüyorum. Böyle bir fikir görüyorum. Olumlu veya olumsuz. Sadece benim bakış açımla. Peki. Fikirlerim buydu. Sizin fikirlerinizi bilmem.